Herkese merhaba. Bugün sizlere örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapabileceği bir model seçtim. Bu modele burçak tarlası modeli de diyebiliriz. Bu modelden iki farklı renk hazırladım. Bu gördüğünüz elimdeki 5 numara şiş ve orta kalınlıktaki bir iple örüldü. Arkasını çevirecek olursak arkası da böyle. Bakın. Yani atkılarda bile, şapkalarda bile çok rahatlıkla örülebilecek bir model oldu. Bu da 4 numara bir şiş ve birazcık daha yeşilden daha ince bir kalınlıkta bir ip. 25 ilmek kadar başladım. Kenara 2'şer ilmek bırakmak istiyorum. Haydi bakalım. Birlikte başlayalım. 4 numaralı şişle başlamak istedim. İlk sıramızı modelimize göre ters öreceğiz. Ama kenar ilmeklerimizi isterseniz haroşa yapın, isterseniz başka bir ama 2 tane kenar ilmek ayırın. Ben öyle daha düzgün olsun düşüncesiyle 2 tane kenar ilmek ayırdım iki tarafa da. Bakın son ilmeğimizi de son kenar ilmeğimiz vardı 2 tane. Özellikle bırakmıştım ben onu. 2 ilmeğimizi aldık ve dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Çünkü kenara haroşa yapmak istedim ben. Modelimize başlıyoruz. 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor modelimiz. İlk ilmeğimizi örerek alıyorum. İkinci ilmeğimizi üstüne alıyorum ve boş çıkarıyorum. Örmeden alıyorum. Üçüncü ilmeğimizi örüyorum. Düz ilmek. Dördüncü ilmeğimizi üstüne atıyorum ve bırakıyorum. Boş bırakıyorum. Örmeden alıyorum. Sadece işte 2 ve 2'nin katları dediğim konu buydu. Yine önümüzdeki ilmek düz alıyorum. Önümüzdeki ilmeği boş alıyorum. Düz örüyorum. Boş alıyorum. Modelin sonuna kadar böyle örüyoruz. Sonra haroşamıza devam ediyoruz. Kenar ilmek bu çünkü. 1, 2. Şimdi burada tekrar döndük. Bu üçüncü sıramız. Örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimiz yine düz. Burada tersimiz vardı. Bunun üstüne bakın bu örülmüş. Bu örülmüş. Gelirken örmüştük. Bunun üstüne alıyoruz ve boş alıyoruz. Örmeden alıyoruz. Önümüzde üstüne atılmış bir ilmeğimiz var. Yani boş örülmüş bir ilmeğimiz var. Örülmeden boş geçilmiş. Bunu örüyoruz. İkisini birden alıyoruz ve örüyoruz. Görüldüğü gibi. Bu örülen ilmeğimizi üstüne atıyoruz. İpimizi önümüzdeki gelen üzerine atılmış olan ilmeğimizi örüyoruz. Örülmüş olanın üstüne atıyoruz ipimizi. Örülmemiş olanı örüyoruz. Dikkat edeceğimiz en büyük püf noktası bu. Yani şöyle açayım daha rahat görürsünüz. Örülmüş üstüne alıyoruz. Örülmemiş örüyoruz. Umuyorum anlaşılıyor. En sona geldik. Ne oldu? En sonda örülmüş olan var. Onun üstüne atıyoruz. Son kenar ilmeklerimiz haroşaydı. İkisini de düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, ben
Biraz önce modeli başladıktan sonra ilerlettim. 3 model boyunda ilerlettim. Şu bir model. Bir ters bir düz gibi gözüküyor, görüyorsunuz. 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor ve 8 sıradan oluşuyor. Yani burada 1, 2, 3, 4 tane kabartma gözüküyor ya. Bunların hepsi bir gidiş bir geliş bir demek. Yani bir gidiş bir geliş 8 sıra demektir. 8 sırada ördükten sonra geçişi gösterebilmek için size ben oraya kadar geldim. Şimdi onu göstermek istiyorum. Ne yapmıştık? İlk başta gelirken örüyoruz, giderken örmeden alıyoruz. İkincisini düz örüyoruz. Modelimizin tersi burası. Ve biz burayı olduğu gibi ters öreceğiz. Yani burada üzerine atılan ilmekleri de ters öreceğiz. Örülmüş ilmekleri de ters öreceğiz. Bakın ne yapmıştık? Üzerine boş almıştık. Onu ördük. Örülmüşü tekrar ördük. Üzerine atılmışı tekrar ördük. Yani her ilmeğimizi hiç boş almadan tamamen başa kadar ters ilmek örüyoruz. Gördüğünüz gibi. En sona geldik. 2 tane kenar ilmeğimizi de aldık ve düzümüzü göstereceğim şimdi. Ne yaptık burada? Bir geçiş oldu. Yani modeller arasında bir sıra ters örerek geçişimiz oldu. Burada biliyorsunuz 3 tane modelimiz var. Şimdi dördüncüsünü örüyoruz. Başlıyoruz. İlkini boşalıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Ve modelimizin yeni başlangıcı her zaman bu gördüğünüz çubukların üzerinden bir ilmeğimiz var, düz ilmeğimiz var. Üzerine ipimizi atıyoruz ve örmeden çıkartıyoruz. İlmeğimizi boşalıyoruz. İkinci yanında gördüğünüz ilmeği örüyoruz. Düz örüyoruz. Onun yanındaki gördüğünüz çubuk, gösterdiğim gibi, o çubuğun üstüne ipimizi atıyoruz ve ilmeğimizi çıkartıyoruz. Hemen yanındakini örüyoruz. Düz örüyoruz. Hemen yanındakini, bakın burada gördüğünüz gibi ilmeğimizi örmüyoruz. Üzerine ipimizi atıyoruz ve çıkartıyoruz. Boşalıyoruz. Aralardakini örüyoruz. Üstüne atıyoruz. Aralardakini örüyoruz. Yani bu sırayı olduğu gibi bu şekilde yapıyoruz. Örüyoruz, üzerine atıyoruz. Örüyoruz, üzerine atıyoruz. Kaydırırsak şayet bu üzerine atma, boşalma ilmeğimizi, o zaman model tamamen bozulur ve bunu düzeltmek çok zor olur. Onun için sadece bu geçişlerde çok dikkat etmek gerekiyor. Bakın, örüyoruz, boşalıyoruz. Örüyoruz, boşalıyoruz. Örüyoruz, boşalıyoruz. Ve son kenar ilmeğimize geldik. Tekrar arkaya geldik. Bu ilk sıramızdı. Bu da ikinci sıramız. Kenar ilmeklerimizi örüyoruz. Önümüzde ne vardı? Üzerine atılmış olan ilmeğimiz vardı. Biz bunu örüyoruz çünkü üzerine atılmıştı. Örüyoruz. Hemen yanındakini üzerine atıyoruz. Yani boşalıyoruz ilmeğimizi. Biraz önce yaptığımız gibi. Herhalde anlaşılmıştır. Bakın.
Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin.